Herkese selamlar. Kullanmış olduğum XT modelinin bakım zamanı geldi. Fakat bakımına geçmeden önce bir iki şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda daha evvel XT modelimizin tanıtım videosuna yer vermiştim. Sizler de yoğun ilgi gösterdiniz. Bunun için de ayrıyeten çok teşekkür ederim. Evet, yeniliklerimize gelecek olursak bunlardan birincisi artık kutu içeriğinde seyyar bir 22 mm Picatinny ray çıkmaktadır. Dolayısıyla bu Picatinny rayı modelimizin kasası üzerine monte ederek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer yenilik ise kasayla dipçik arasına tek taraflı bir askı kayışı aparatı da dahil ettik. Ve evet, taktiksel bir askı kayışı takarak modelimizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan söz ettikten sonra isterseniz hemen modelimizin bakımına başlayalım. Modelimizin el kundağının sökülebilmesi için öncelikle önündeki somunun sökülmesi lazım. Fakat bundan önce de evet, namluyu ve şarjör borusunu tutan kelepçenin sökülmesi lazım. Kutu içeriğinde alyanımız çıkmaktadır. Bu alyan yardımıyla bunları gevşeteceğiz. Evet, uzun bir vida olduğu için bu işlem biraz uzun sürüyor. İlkini çıkarttım. Şimdi ikincisini çıkartalım. Evet, gördüğünüz gibi zaten kendinden ayrıldı. Sonra zaten bakımını bitirdikten sonra bunların tekrar montajını sizlere göstereceğim. Yan tarafa alalım. Şimdi el kundağını tutan somunu sökmemiz gerekiyor öncelikle. Bunu da şu şekilde çevirerek kolaylıkla çıkartıyoruz somunumuzu. Sonra el kundağını çıkartacağız. El kundağını çıkartmak için de alttan biraz baskı uygularız şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi el kundağı da basit bir şekilde çıktı. Evet, şu anda namlumuzu sökeceğiz. Namlumuzu sökmek için de isterseniz şöyle namluya birkaç sefer vurdurtabilirsiniz mekanizmayla. Namlu ön tarafa doğru gelecektir. Sonrasında bunu asıldığınız zaman evet, gördüğünüz gibi namlumuz da ayrıldı kolaylıkla. Evet, 2 adet pistonumuz var burada. Birisi heavy piston, birisi light piston. Şimdi daha önce bahsetmiştim. Magnum fişekler atmak istiyorsanız bunların konumlarını değiştirmeniz gerekiyor. O videoda YouTube kanalımızda yer almaktadır. Pistonlarımızı da şu şekilde çıkartıyorum. Kurma kolunu sökerek mekanizma ve mekanizma kızağını sökmemiz gerekiyor. Kurma kolu da görmüş olduğunuz gibi basitçe çıkıyor. Mekanizma ve mekanizma kızağı da gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Ve buradaki yayımızı da, şarjör borusu yayını da söküyorum. Bunu da bu şekilde koyalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi modelimizi kısmen söktüm. Tabii kasada tetik tertibatının sökümü de var. Bundan da bahsedeceğim ama öncelikle bu parçaları bir temizleyelim. Öncelikle pistonlarımızı temizlemek istiyorum. 2 adet pistonumuz çıkmaktadır. Evet, bu pistonları bu alüminyum talaşıyla sürteceğiz. Fakat öncesinde burada Derya Arms'ın bakım yağından yardım almamız gerekiyor. Bu yağdan biraz üzerine sıktıktan sonra iç kısmına ve dış kısmına bu alüminyum talaşıyla pistonumuzun her tarafını güzelce sürteceğiz. Pistonumuz üzerinde oluşan kirlerden bu şekilde kolaylıkla arındırabiliriz. Pistonlar çoğunlukla barut gazına maruz kalmaktadır. Dolayısıyla kararma yapıyor. Zamanla da rahat hareket etmelerini engelliyor. Bu da tüfeğinizin tutukluk yapmasına neden olacaktır. İç kısmında şöyle parmağınızı sokarak rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Ters tarafından da bu işlemi gerçekleştiriyorum. İyice bu oluklara giriyorum bu parçayla. Güzelce sürtüyorum.
Sonra bir bez yardımıyla bunu siliyorum. Gördüğünüz gibi rengi epey değişti. İç kısmını, dış kısmını güzelce temizleyip bunu bu şekilde koyalım ve diğer pistonumuza geçelim. Şimdi iki pistonumuz vardı. Bir diğeri daha fazla kirlenmiş. Çünkü bu piston üst tarafta yer aldığı için, dolayısıyla biliyorsunuz namluda yani modelimiz gazlı sistemle çalışmaktadır. Şu şekilde izah edeyim size. Bu piston tam buraya dek gelmektedir. Üst tarafta. Bu alt taraftaki pistondu. Dolayısıyla kirlenmeye daha çok maruz kalmış. Bunun nedeni ise gaz deliklerinin hemen burada yer alması. İçeride gaz deliklerimiz var. Burayı da ekstra olarak temizleyeceğiz. Öncesinde bu pistonumuzu da temizleyelim. Aynı yöntemi kullanıyorum. Yine biraz yağ sıkıyorum. Ve alüminyum talaşıyla güzelce sürtüyorum. Alüminyum talaşı bu parçalara herhangi bir zarar vermez. Dilediğiniz kadar bastırarak bunu sürtme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki oluğa biraz daha özen göstermek istiyorum. Çünkü epey kararmış. Evet, iç kısmına da giriyorum. Yine parmağımla bu şekilde iç kısmını da güzelce sürtüyorum. Diğer tarafından da aynı şekilde. Burayı biraz daha detaylı yapayım. Tam gaz deliklerine buluştuğu nokta burası. O yüzden barut gazı kirliliği hayli var. Evet. Şimdi bezle şöyle biraz elimin yağını da alaraktan şöyle içini biraz temizleyelim. Sonra oluklarını aynı şekilde silelim. Evet, bu pistonumuz da görmüş olduğunuz gibi temizlendi. Mekanizmamızı da öncelikle bir silelim. Üzerinden barut gazı kirliliğini alalım. Evet. Mekanizmamız herhangi bir şekilde suya, çamura maruz kalmadığı sürece bunu yüzeysel olarak temizleyebiliriz arkadaşlar. Sonra yağlama işlemini gerçekleştirerek zaten parçalarımızı tek tek takacağız. Aynı şekilde mekanizmamızın kızağı. Bunu da buradaki barut gazı kirliliklerini temizliyorum. Gördüğünüz gibi zaten sadece bez yardımıyla sildiğim halde gayet temizlendi parçalar.
Yine parmağımın yardımını kullanarak bezi şu şekilde tutarak iç kısmını da siliyorum. Burada zaten sadece barut gazı kirliliği meydana geliyor. Dediğim gibi herhangi bir şekilde suya, çamura maruz kalmadığı sürece buraları yüzeysel olarak bu şekilde temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi parçamız ışıl ışıl oldu. Sonrasında zaten bunları yağlayarak tekrar takacağım. Öncesinde şarjör borusu yayımız var. Bu yayımızı da yine barut gazı kirliliğinden kurtaralım. Şu şekilde bezimizi arasına yerleştiririz. Bu şekilde de çevirerek her tarafını temizlemiş oluruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu da barut gazı kirliliği. Yayımızı da ondan kurtardık. Sonrasında yağlayarak tekrar takacağız. Evet, şimdi namlumuza geldiğimizde gaz deliklerinin hemen burada 2 tane gaz deliği yer almaktadır. Buraya yine bakım yağından sıkıyorum. Buranın da biraz detaylı temizlenmesi gerekiyor. Ve alüminyum talaşıyla iç kısmını sürtüyorum. Evet. Bu gerçekten çok kullanışlı. Temizlemede şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, yeteri kadar sürttükten sonra yine bezimle iç kısmını temizliyorum. Evet, gaz deliklerine özellikle tıkalı olup olmadığını kontrol ediyorum ki gaz delikleri şu an muazzam bir şekilde temizlendi, açık. Evet, namlumuzun içini de basit bir harbi setiyle şu şekilde basit bir harbi setiyle kullanarak temizleyebiliriz. Öncelikle bunun montajını gerçekleştireyim. Namlu içini temizlemeden önce öncelikle bu teli kullanmak istiyorum. Bu tel namlu içine zarar vermez. Özellikle tek kurşun atımlarında kurşun kirliliğini çok rahat bir şekilde temizleyecektir. Evet. Namlu içerisine biraz yağ sıkıyorum. Sonrasında bu biraz zor hareket edecektir. Hiç endişelenmeyin. Namlu içini kesinlikle çizmez. Evet. Bu işlemi birkaç sefer yapmanız yeterli olacaktır. Şu anda teldeki şöyle yakından görebilirsiniz umarım. Tortuları görebilirsiniz. Bu teli söküyorum. Sonrasında fırçayı takıyorum. Bu plastik bir fırça. Diğer kalan tortuları alacaktır. Bunu da birkaç sefer yaptıktan sonra bunu da sökelim. Bu da namlu içerisinin parlamasını sağlayacak. Evet. Bunu da birkaç sefer
geçtikten sonra şöyle bakıyorum. Namlu içerisimiz pırıl pırıl parlıyor. Evet, harika. Elim yağlı olduğu için tabi dokunduğum yerlerde kirleniyor. Tekrar siliyorum. Bu şekilde bezle silmem yeterli. Sadece şuradaki olukta bazen kirlilik birikiyor. Onu da şöyle tırnağım yardımıyla oraya daha derin girerek gideriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu da gayet güzel bir şekilde parladı. Evet, şimdi kasamıza geçelim. Kasadan tetik tertibatını ayırabilmemiz için öncelikle buradaki iki pimi sökmemiz gerekmektedir. Evet, pimlerimizi tamamen çıkarttıktan sonra tetik tertibatımızı kolaylıkla söküyoruz arkadaşlar. Kasanın içerisini yüzeysel olarak temizlemek istiyorum. Çünkü burası çok kirliliğe maruz kalmayan bir bölge. Sadece burada bazı oluklar var. O olukların içerisini kalın bir tortu yoksa bu bez yardımıyla yüzeysel olarak silebilirsiniz. Eğer o oluklarda kalın bir tortu varsa onu da yine bezi bu şekilde ayarlayarak herhangi bir tornavidaya oraya kısma denk getirip bu şekilde sürterek temizleyebilirsiniz. Girebildiğim kadar giriyorum kasa içerisine. Dediğim gibi tüfeğiniz herhangi bir şekilde çamura, suya maruz kalmadıysa yüzeysel olarak temizlemeniz yeterli olacaktır. Evet, kasamızı temizledikten sonra tetik tertibatımız, ben sıklıkla modelimize bakım yaptığım için tetik tertibatım gördüğünüz gibi gayet temiz. Hatta yağı da gayet güzel bir şekilde duruyor üzerinde. Ama yine de göstermek istiyorum size. Yine aynı şekilde tetik tertibatını da yüzeysel olarak bu şekilde temizleyebiliriz. Evet. Sonrasında bakım yağımızı hareketli parçalara sıkmak istiyorum. Evet. Şöyle yağı yedirdikten sonra kasamıza montaj işlemine başlayalım. Basit bir şekilde tekrar bunu buradan oturtturuyorum. Pimlerimizi yuvalarına yerleştiriyorum. Şimdi sırada şarjör borusu yayımız var. Şarjör borusu yayımızı takıyorum. Sonrasında mekanizma kızağımızı biraz yağlıyorum mekanizma kısmında. Mekanizmamızı hareketli parçalarını ve oluklarını yağlıyorum. Elimle tamamen yediriyorum. Her tarafına yerine oturttuk. Evet, sonrasında mekanizmamızda modelimize takalım. Şu şekilde. Evet. Kurma kolumuzu monte ettikten sonra görmüş olduğunuz gibi mekanizmamızı da taktık. Evet. Sıra pistonlarımıza geldi. İlk pistonumuz ve ikinci pistonumuzu takıyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra da namlumuzu takıyorum.
Görmüş olduğunuz gibi. Bunu belki biraz şöyle baskı uygulayabilirsiniz. Baskı uyguladıktan sonra yerine oturacaktır. Ellerim yağlı olduğu için de modelimizin üstü yağlanıyor. Fakat en son tabi temizliğini yine yapacağım. Bu parçalara yine yağ sıkmak istiyorum. Evet. Gayet güzel. Evet. El kundağımızı takalım. Burada yerine tamamen oturduğuna dikkat edelim. Sonra el kundağını tutan somunumuzu monte ediyorum. Bu somunun yeteri kadar sıktığımızdan emin olalım. Evet, şimdi sıra kelepçemize geldi. Şöyle yüzeysel olarak biraz daha sileyim. Kelepçemiz iki parça arkadaşlar. Öncelikle tam somunu denk gelecek şekilde, dibine denk gelecek şekilde bunu bu şekilde yuvalarına oturtalım. Evet, alyanımız burada ve alyanımızda sıkma işlemini gerçekleştirelim. Evet, yeteri kadar burada sıktığımıza emin olalım arkadaşlar. Evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kelepçe montajımızı da gerçekleştirdik. Tüfeğimiz şu an kullanıma hazır. Şöyle yüzeysel olarak bir daha silme işlemini gerçekleştiriyorum. Şıkır şıkır çalışıyor. Harika oldu. Evet. XT modelimiz atışa hazır. Gördüğünüz gibi harika oldu. Daha bununla çok videolar yapacağım ve hep birlikte YouTube kanalımızda videolarımızı izleyeceğiz. Fakat videolarımızı izleyebilmek için öncelikle YouTube kanalımıza abone olmamız ve sonrasında videolarımızdan haberdar olmak için de zil butonumuza tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.